Merhaba arkadaşlar. Ben Ankara Üniversitesi Computer Society'den Mehmet Afacan. Bugün sizlerle bilgisayarınıza nasıl dual boot şeklinde tabiri caizse gümülü bir şekilde Ubuntu kuracağınızı göstereceğim. Arkadaşım Engin Gültekin de sanal bir şekilde Ubuntu kurulumunu sizlerle kanalımızda paylaştı. Sanal kurulum dediğimiz Windows'un çalışırken içinde aynı bir program kullanır gibi ikinci işletim sisteminizde kullanmanızdır. Dual boot dediğimiz olay ise bilgisayarda ayrı ayrı kullanılabilen, birbirinden bağımsız iki veya daha fazla işletim sisteminin olmasıdır. Öncelikle ne şartlar altında gömülü ya da sanal kurulum yapmanız konusundan bahsetmek istiyorum. Her zaman sanal kuruluma öncelik verin lütfen. Çünkü sanal kurulum daha hızlı ve daha kolaydır. Ayrıca bir hata ile karşılaşma şansınız çok daha düşük. Oysa gömülüde hata alma şansınız çok yüksek. Eğer bilgisayarınız iyiyse kesinlikle tercihinizi sanaldan yana yapın. Fakat bilgisayarınız eski ise, RAM'iniz 4 GB ve altında ise muhtemelen sanal olarak bilgisayarınız aynı anda çalışan iki işletim sistemini kaldırmayacaktır maalesef. RAM'iniz tam 4 GB ise açıkçası şansınız biraz yarı yarıya diyebilirim. Bilgisayarınız çok eski değilse, fazla dolu değilse, arka planda çalışan fazla uygulama yoksa yeterli olabilir sanal makine kurulumu için. Kesinlikle şansınızı deneyip, kurulum yapıp alabildiğiniz verime bir bakın derim. Ve evet, bilgisayarı maalesef çok iyi durumda olmayıp tek şanssız gömülü olan ve videoyu mecburen izlemeye devam eden arkadaşlar. Kurulum yaparken ve sonrasında birçok kez hata alma şansınız var. Evet, maalesef öyle. Çok kolay bir işlem değil açıkçası yapacaklarımız. Ben daha önce gerçekleştirdiğim birçok Linux kurulumunda karşılaştığım olası hataları yeri geldikçe size belirteceğim. Bu hatalarla ya da daha farklı hatalarla karşılaşan arkadaşlar yorumlardan destek alabilir. Ya da daha hızlı bir sonuç almak için Discord serverımıza katılıp teknik destek bölümünden yardım alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, öncelikle Ubuntu ISO'muzu indirelim. Öncelikle ben bugün son sürüm Ubuntu'yu kurmayacağım arkadaşlar ve sizin de kurmanızı açıkçası tavsiye etmiyorum. Hani kötü olduğu için vesaire değil, kesinlikle yanlış anlamayın. Ama bilgisayarımız zaten yeteri kadar eski ve fazla bir şey kaldırabilecek durumda değil. Bu yüzden biraz daha eski sürümleri yüklemenizi tavsiye ediyorum ama isterseniz siz 2020 sürümünde yükleyebilirsiniz. Kurulumu zaten benzer, neredeyse aynı hatta. Buradan alternatifler diyoruz. Burada en altta 16.04 sürümü var. Ben yıllarca bunu kullandım ve hala kullanıma devam ediyorum. Herhangi bir sıkıntısı yok tabii ki. Buradan bunu indirelim. Bilgisayarınız 64 bit ise bu linkten, 32 bit ise bu linkten indirmenizi yapabilirsiniz. Benimki 64 bit. İndirme yapıyor. Ben daha önce yaptığım için zaten bende var. Ve kurulum sırasında gerekli olacak bir uygulamamız daha var, bir programımız daha var. O da Rufus arkadaşlar. ISO'muzu flash belleğimize yazdırırken Rufus üzerinden yazdırıyoruz. Başka bir yolu yok yani, öyle diyeyim. Onu da buradan indirebilirsiniz. Evet, daha önce indirdiğim için ben bunu da indirmeyeceğim. Evet arkadaşlar, indirmemiz gereken dosyaları indirdik. Ubuntu 16.04 ISO'muz ve Rufus programımız. Rufus, elimizdeki ISO'yu ve flash belleği birleştirerek bootable stick oluşturmamızı sağlıyor. Şu an boş bir flash'a ihtiyacımız var kısacası. Benimki hazır. İçinde herhangi bir şey olursa arkadaşlar yaptığımız işlemlerden sonra her şeyi kaybedersiniz. Buna önceden dikkat edin lütfen. Rufus'u yönetici olarak çalıştırıyoruz. Ardından flash'ımızı seçiyoruz buradan. Ve kullanacağımız, yazdıracağımız daha doğrusu flash belleğe ISO'yu seçiyoruz. Ardından burada flash'ın yeni ismi belli oluyor. İsterseniz değiştirebilirsiniz ama böyle kalmasında da bir sıkıntı yok. Ardından başlat diyoruz. Evet diyoruz. ISO imajı modunda yazdır önerilen diyoruz. İçindeki her şey silinecek diyor. Tamam diyoruz.
ve beklemeye başlıyoruz. Evet, yazılım işlemimiz sonunda tamamlandı. Evet arkadaşlar, kurulum yapacağımız bilgisayara görmüş olduğunuz üzere geçmiş bulunmaktayız. Kurulum öncesinde yapacağımız ilk işlem, kuracağımız ikinci işletim sistemi için depolama alanı ayırmaktır. Şöyle açıklayabilirim ki bunu, şu an Windows'umuz SSD ya da hard disk fark etmez, tamamını kullanıyor. Ama kuracağımız ikinci işletim sistemi Windows'tan ayrı olacağı için belirli bir depolama alanına ihtiyacı var. Bunun için de depolama birimimizi parçalara ayıracağız. Bu işlemi gerçekleştirmek için sabit disk bölümleri oluştur ve biçimlendir kısmına giriyoruz. Burada görmüş olduğunuz üzere diskimiz zaten parça parça. Direkt Windows böyle gelecek. Sizinki de böyle parça parça gelecek yani. Benim hard diskim 1 TB. Burada en büyük olan 910 GB. Yani boş alan alabileceğimiz en büyük yer burası. Buna sağ tıklayıp birimi küçült diyorum. Eee, Ubuntu kurulumu için minimum sistem gereksinimlerine internetten araştırırsanız 20-25 GB gibi bir depolama hafızası istiyor. Açıkçası ben 30 GB ayırmanızı tavsiye ederim. Çünkü, hani, bir kere kuruyorsunuz, bir daha uğraşmayın silip yüklemeyle ya da genişletmeyle. Çünkü illa, hani, ödevler yapacaksınız, indirmeler yapacaksınız. Lazım olacak. Hatta imkânınız varsa, yeterli hafızanız varsa 50 GB veya daha fazla ayırın, size kalmış. Ben 50 GB ayırmak istiyorum. Tam 50 GB'ın kaç megabayt ettiğini bulmak için de hesap makinesini kullanacağım. 50 çarpı 1024'ten 50 GB'ımız 51.200 megabayt ediyormuş. Küçültecek alan miktarına 51.200 yazıyorum. Hani en başta söylemiştim ya arkadaşlar, bu gömülü kurulum işlemini yaparken birçok hatayla karşılaşabilirsiniz. Burada bir örnek vereyim karşılaşabileceğimiz. Şu an alan küçültme işlemi gerçekleştirirken görmüş olduğunuz üzere 900 küsur GB'lık bir parçadayım ve bunun 590'ını küçültebilirim, yani ayırabilirim. Fakat sizin burada 30 GB'dan daha az bir değer varsa, yani 30.000, burada şu an 590.000 var, 30.000'den daha az varsa bu alanı arttırmanız gerekiyor. Burada çok fazla alan olmasına rağmen burada olmamasının sebebi de bizim kendi aramızda dediğimiz Windows'ta oluşan hayalet dosyalar. Muhtemelen sizde yoktur. Hani, çok uzun süredir format atmadığınız sürece böyle bir şeyle karşılaşmazsanız. Böyle bir şeyle karşılaşırsanız zaten internette hayalet dosyalar vs. diye aratarak bulabilirsiniz ya da yorumlardan bize ulaşabilirsiniz ya da çok daha hemen destek almak için Discord server'ımızdan teknik destek alabilirsiniz. 50 GB ayırıyorum ben. Evet, şu an görmüş olduğunuz üzere 50 GB'ım ayrılmamış, siyah kırmızımsı bir renk şeklinde duruyor. Geri kalan mavi parçalarsa hard diskin Windows tarafından kullanılan parçaları. Şimdi artık yavaş yavaş kuruluma geçiyoruz arkadaşlar. Daha önce bootable stick haline getirdiğimiz flash belleğimizi takıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere flash belleği burada da tanıdı. Sonuçta o da bir depolama birimi. Burayı kapatalım. Şimdi eee, sıradaki işlem için iki farklı seçeneğimiz var. Birincisi kuruluma başlamak için bilgisayarı yeniden başlat derken Shift'e basılı tutmak, ki benim yapacağım ve tavsiye ettiğim seçenek de budur. Ya da boot menüsüne girmek için isterseniz siz bilgisayarınızı kapattıktan sonra açarken boot kısa yol tuşunuza abanırsanız, yani basarsanız boot menüsüne girersiniz. Oradan boot sıralamasından flash belleği, yani Ubuntu'muzu seçmemiz gerekiyor. Bende kısa yol olarak F9 tuşu ama her bilgisayardan bilgisayara değişebilir. Onu internetten marka model
olarak arayarak bulabilirsiniz. Bende dediğim gibi F9 tuşu fakat orayla uğraşmanıza hiç gerek yok. Direkt ben buradan bilgisayarı yeniden başlat derken Shift'e basılı tutuyorum. Birkaç saniye tutun arkadaşlar. Ne olur ne olmaz işimizi garantiye alalım. Evet. Gelmemiz gereken yere ulaştık. Buradan aygıt kullan diyoruz arkadaşlar. Mouse'umuz çalışıyor şu an burada. Ve USB drive'ımızı yani bootable stick haline getirdiğimiz flash belleğimizi seçiyoruz. Ve görmüş olduğunuz üzere varmamız gereken yere vardık. Şu ana kadar herhangi bir hata almadık. Buradan install Ubuntu diyoruz. Sanırım odaklama problemi var. Onu da şöyle halledelim. Burada mouse'umuz çalışmıyor. Klavyemizin yön tuşları ve enter kullanmak zorundayız. Install Ubuntu dedik. Benim klavyemde ufak tefek temassızlıklar var. O yüzden muhtemelen bir tuş basılı kaldı. O yüzden sayfa tekledi. Sizde öyle bir şey gerçekleşmedi muhtemelen. Ama gerçekleşirse de görmüş olduğunuz üzere herhangi bir şey olmuyor. Evet, artık Ubuntu'yu kullanmaya başladık. Kurulumunu gerçekleştireceğiz. İstediğiniz dilde, İngilizce, Türkçe ya da farklı bir dilde hangisinde kullanmak istiyorsanız onu seçin. Ben Türkçe seçeceğim şu an. Devam et diyorum. İnternete bağlanmak ister misin diyor. Ben bağlanmak istiyorum. Biraz sonra güncellemeleri gösterirken ihtiyacım olacak. Şimdiden bağlanayım. Evet, internete bağlandığımızı söylüyor. Ne kadar Türkçe seçsek de görmüş olduğunuz üzere tamamen Türkçe değil maalesef. Devam et diyorum. Buradan ilk seçeneği işaretliyorum. Bu arada hazır bunu beklerken şunu da belirteyim arkadaşlar. Yükleme süreleri vesaire burada siz çok hızlı bir şekilde olmuş gibi göreceksiniz hızlandırılmış halde. Normalde bizde de haliyle bayağı dakikalar alabiliyor. Yani sizin çok uzun sürerse acaba bir sıkıntı mı var diye telaşlanmayın. Bir sıkıntı yok. Bunu da belirtmiş olayım şimdiden. Evet, şu an sıradaki işlemimize geçtik. İlk sekmede Ubuntu dağıtımını Windows Boot Manager işletim sistemin yanına kur diyor. Size tavsiye ettiğim seçenek budur. Fakat hepinizde bu seçenek olmayabilir. Aşağıda gördüğünüz şu seçenekler gibi. Bu seçenek neden yapmanızı tavsiye ediyorum? Şu an Ubuntu kurarken Ubuntu'm bilgisayardaki Windows'umu tanıdı ve onunla bağlantılı bir şekilde daha sağlıklı bir şekilde kurabileceğini söylüyor. Ve ben de bu seçeneği söylüyorum. Fakat sizde bu çıkmazsa başka bir şey deyip devam edeceksiniz. Asla ve asla diski sil ve Ubuntu yükle demeyin. Tüm hard diskiniz silinir. Windows'unuz vesaire tamamen silinir. Lütfen buna dikkat edin. Ben buradan bu seçenekle gideceğim. Bu seçenekle gittiğim zaman hani 50 GB ayırmıştım ya muhtemelen onu otomatikman görecek ve oraya yükleyecek. Fakat bu seçenekten gidersem o 50 GB'ı işte ayırmıştım daha önce diye buradan belirtmeniz gerekebilir. Hani orada tüm hard diskin çıkacak. Oradan o ayrılmış parçanızı seçmeniz gerekiyor. O ayırma işlemini burada da yapabilirdik. Ama ben Windows'ta daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. O yüzden orada gerçekleştirmiştim. Şimdi kurulumumuza devam edelim. Devam et diyelim. Herhangi bir sıkıntı yok. Ülkemizi seçmemiz gerekiyor. Türkiye, İstanbul olarak çıkacaktır. Evet. Devam et.
Buradan klavye türümüzü seçmemiz gerekiyor. Benimki Türkçe Q klavye ve otomatikman seçti. Bazen seçmeyebiliyor arkadaşlar, otomatik gelmeyebiliyor. Gelse de bazen Türkçe karakterler, örneğin İ, Ş, yumuşak G çalışmayabiliyor. Bunları burada bir deneyin. Olmadı buradan doğru klavyeyi bulursunuz. Devam et diyorum. Adımı soruyor. Adım Mehmet Afacan. Bilgisayarınızın adını soruyor. Ubuntu laptop olsun. Kullanıcı adım Halki olsun. Şifremi soruyor. Arkadaşlar şu an oluşturduğunuz şifre çok önemli. Asla bunu unutmayın. Yoksa Ubuntu'nuzu bir daha kullanamaz halde bulabilirsiniz. Burada ufak bir uyarıda bulundu bize. Tamam dedik. Düzelttik. Devam et diyelim. Ve kuruluma başladık arkadaşlar. Burası bilgisayarınıza göre 5 dakikadan 15-20 dakikaya kadar sürebilir. Hatta bilgisayarınız çok eskiyse ve kötü durumdaysa belki yarım saat bile sürebilir. Buralar hızlıca geçecek zaten. Ve bitti. Evet. Şimdi yeniden başlat diyelim. Bu kurulumlar sırasında arkadaşlar kesinlikle flash belleğinizi çıkarmıyorsunuz. Hatta lütfen dokunmayın bile. Herhangi bir ufak yerinden oynama bile kurumunuzu olumsuz etkileyebilir. Evet, buradan Ubuntu diyoruz. Evet, burada şifremizi gireceğiz. Bu arada Afacan'ın E'si de küçük olmuş. Evet, artık Ubuntu'muz kullanıma hazır. Terminalimizi açarak sağ tıklayıp uç birim açtı diyebilirsiniz. Buradan bir güncelleyelim. Kendine gelsin Ubuntu'muz. Güncelleyelim derken şu an bizde 16.04 hali mevcut. Bunun gerekli güncellemeleri alması istiyorum. Yani gidip de şu an yaptığım şey 2020'de çıkan son Ubuntu'ya güncellemek değil bu. Lütfen karıştırmayın. Update. Şifrenizi isteyecek sizden. Şifrenizi girerken ekranda çıkmayacak, tuşa bastığınızda orada teker teker birimler. Arka planda giriyor ama. Şifrenizi girip Enter'a basmanız yeterli. Şimdi de upgrade yapmamız gerekiyor. Buradan evet diyoruz. Yani E'ye basıp Enter diyoruz. Evet. Upgrade işlemimiz de bitti. Artık Ubuntu'muz güncel bir durumda kullanıma hazır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bilgisayarımızı başlatıyoruz ve karşımıza Grab ekranı geliyor. Bu ekranda bilgisayarımız da iki işletim sistemi olduğu için, bilgisayarımız dual boot şeklinde olduğu için hangi işletim sistemiyle devam etmek istediğimizi seçtiğimiz ekran burası. Fakat görmüş olduğunuz üzere Ubuntu var. Ubuntu için gelişmiş seçenekler var ve sistem setup var. Fakat Windows'a dair herhangi bir şey yok. Acaba Windows'um silindi mi diye telaşlanmanıza gerek yok. En başta belirttiğim gibi videonun başında karşılaşabileceğiniz sıkıntılardan biri de bu. Bilgisayarınızı en başta açırken Windows'u görmemesi. Fakat dediğim gibi telaşlanmayın. Windows hala bilgisayarınızda yüklü. Hatta bunu şöyle kanıtlayabilirim sizler için. Bilgisayarı kapatıp açarken F9 tuşuma basıyorum.
Boot menüsüne giriyorum. Görmüş olduğunuz üzere Enter'la Space'le Operating System girdiğim an Windows'um başlatılıyor. HP logom geldi. Aşağıda Windows barım dönüyor. Hatta açılmasını bekleyelim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere Windows'um hala sıkıntısız burada ve tamamen çalışır durumda. Buradan Ubuntu'ya girin. Bu hatayla karşılaştığımızda, yani Windows'u grab ekranımızda göremediğimiz zaman yapabileceğimiz birkaç şey var. Bunlardan birincisi Ubuntu'da boot repair yapmak. İkincisi ise Windows'a girip cmd'den birkaç kod yazmak. Fakat boot repair yapmak genelde işe yarar ve en yararlı, en iyi olanıdır diyebilirim. Boot repair yapmak için eee, konsoldan birkaç farklı kod yazmamız gerekiyor. Onları size göstereceğim. Şifremizi girelim. Evet, şu an Ubuntu'muz zaten kullanılabilir durumda. İnternete bağlıyız. Herhangi bir karşılaştığınız hatayı internette aratarak %99 ihtimalle çözümünü bulabilirsiniz. Çünkü sizden önce binlerce kişi aynı hatayla karşılaşmıştır. Bunu İngilizce olarak yaparsanız haliyle İngilizce dünya dili. Kesinlikle bir sonuca ulaşırsınız. Türkçe olarak araştırırsanız kesin bir sonuca ulaşabilirsiniz diye garanti edemem açıkçası. Ben direkt boot repair yapacağım arkadaşlar. Bu grabınızı silip tekrar yüklüyor ve %90 çalışır duruma getiriyor bilgisayarınızı. Önce bu kodu kopyalıyorum. Ardından terminalimi açıyorum. Terminali direkt masa üstüne gelip sağ tıklayarak uç birim açtı diye yapabilirsiniz. Kodu yapıştırıyorum. Enter'lıyorum. Şifremi istiyor benden. Enter'lıyorum. Enter'a basıyorum. İlk adımımızı gerçekleştirmiş oluyorum. İkinci adımımız bu. Bu da gerçekleşti. Sıradaki adımımız Bootrepair'i indirmek ve çalıştırmak. Bu işlemleri yaparken internetin olması gerekiyor ki zaten internete girip bu kodları da kopyalamanız gerekiyor. Bu indirme yaparken şunu da belirteyim arkadaşlar. Hatamızı çözdükten sonra, yani bilgisayar açtığında Windows ya da Ubuntu seçeneği bize sunsa dahi ileride Windows'umuza güncelleme geldiğinde bunun tekrar bozulma ihtimali var. Atıyorum, Windows'umuza ufak bir güncelleme geldi. Güncellemeyi yaptınız. Bilgisayarını kapattınız. Açtınız ve bu sefer de direkt bilgisayarınız Windows'a girdi. Ubuntu'yu görmedi. Yine bu tür şeylerle karşılaşabilirsiniz. Ubuntu'nuza girmek için boot menüden Ubuntu'ya girebilirsiniz. Fakat direkt dediğim gibi Windows'a girmeler için de Windows'a girerek cmd'den birkaç kod yazarak yine sıkıntıyı halledebilirsiniz. İnternette açtırırsanız var. Karşılaşırsanız da bu tür şeylerle bizle iletişime geçebilirsiniz. Evet, şimdi devam edelim. Öneriden onarım diyelim. Grab'ı yeniden baştan kuruyor. O gördüğümüz bilgisayar açıldığındaki mor ekran. Evet, ön yükleme başarıyla onarıldı diyor. Tamam diyelim. Gerekli şeyleri kapatalım. Bilgisayarımızı kapatıp tekrar açalım. Direkt kapat diyelim. Bilgisayarımız kapandı. Şimdi tekrar açalım arkadaşlar.
Bakalım yaptığımız onarım işlemi işe yaradı mı? Evet, görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar Ubuntu için gelişmiş ayarlar ve artık Windows Boot Manager burada çıkıyor. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar Windows'umuza hiçbir sıkıntı olmadan girebildik. Şimdi bilgisayarımızı kapatalım. Bir de Ubuntu'muza girmeyi deneyelim. Bakalım ona da sıkıntısız bir şekilde girebilecek miyiz? Evet, bilgisayarımız kapandı. Açalım tekrardan. Grab menümüz geldi. Ubuntu'muz, Windows'umuz burada. Yön tuşlarıyla aşağı yukarı seçip Enter'a tıklıyorum. Ubuntu'muza girelim. Evet, görmüş olduğunuz üzere Ubuntu'muza sıkıntısız bir şekilde girebildik. İsterseniz son kez bir de tekrardan Windows'umuza girelim. Evet, görmüş olduğunuz üzere Windows'umuza da sıkıntısız bir şekilde girebildik. Eğer buraya kadar başarılı bir şekilde siz de gelebildiyseniz artık Dual Boot şeklindeki Windows ve Ubuntu'nuz hayırlı olsun arkadaşlar. Yavaş yavaş videonun sonuna doğru geliyoruz arkadaşlar. Elimden geldiği kadar imkanlarım dahilinde size Ubuntu'nuzu nasıl Dual Boot şeklinde kurabileceğinizi gösterdim. En başta bahsettiğim üzere birçok hatayla karşılaşabilirsiniz. Birkaçını size anlattım, gösterdim. Lütfen bu işlemler sırasında dikkatli olun. Normal zamanlarda bu kurulumları bölümde uygun vakitlerde sizler için yapıyorduk biz. Fakat malum pandemi sürecinde evden online eğitim görüyoruz. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. İstediğiniz benzer kurulum videoları varsa lütfen yorumlarda bunları belirtin. Karşılaştığınız herhangi bir teknik sıkıntı hakkında bizlerden aşağıda linkini bıraktığım Discord sunucumuzdan destek alabilirsiniz. İleride gelecek benzer videolar için kanalımıza abone olup takipte kalabilirsiniz. Ankara Üniversitesi Computer Society olarak gerçekleştireceğimiz tüm etkinliklerden haberdar olmak için yine aşağıya linkini bırakacağım Instagram sayfamızı takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.